Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Özlem Aylıkçı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Bizler çok iyiyiz, teşekkürler. sağ olun. Hocam dişlerimizde ortodontik problem olup olmadığına nasıl karar veririz? Öncelikle zaten estetik olarak rahatsız olunca hastalar bize geliyor. Ama bunun dışında çocuklarımızın da kendimizin de bazı şeyleri inceleyebiliriz. Dişler üst üste ise ya da ayrıksa, aralarında boşluk varsa, çeneleri arasında bir uyumsuzluk varsa, mesela alt çene çok geride ya da öndeyse, ısırırken üst dişler alt dişleri fazla örtüyorsa ya da dişler kapanmıyorsa, ağızda eksik bir diş varsa, damakta gömülü diş varsa ya da yerinde olması gerektiğinden başka bir yerde diş varsa, düşmesi gereken zamandan önce ya da sonra düşmüş bir süt dişi varsa, bu gibi sorunlarla karşılaştığında mutlaka bir ortodontiste başvurmaları gerekiyor. Orada zaten ortodonti uzmanı muayene ettiğinde böyle bir sorun var ve müdahale edilmesi gerekir şeklinde yönlendirme yapıyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Hocam peki çocukların ilk muayene ne zaman başlanmalı? Evet, bu çok önemli. Aslında ilk olarak 6-7 yaşlarında, yani böyle ilk süt dişlerimiz sallanıp düştüğü zaman, daimi dişler gelmeye başladığı zaman çocukları görmek istiyoruz. Orada gelecek daimi dişlerin ortalama boyutları, pozisyonları ve alttan gelecek dişlere yer var mı yok mu, bunu değerlendiriyoruz. Eğer düzeltilmesi gereken bir şey varsa, mesela çenede darlık vardır, düzeltmemiz gerekir. Erken dönemde müdahale edersek ileride diş çekimine kadar varabilecek ya da cerrahiye kadar varabilecek şeyleri önceden müdahaleyle daha yumuşatmış oluyoruz. Yani ilerideki ortodontik müdahaleyi çok daha kısa süreli ve kolay bir şekle dönüştürmüş oluyoruz. O yüzden ilk olarak 6-7 yaşında her aile mutlaka çocuğunu bir ortodonti muayenesine götürmeli. Evet. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi estetik açıdan evet herkes estetik görünmeye çok önem verir ama bir kısım daha fazla bir estetik görünmeye daha çok önem verir. Görünüme daha hassas olan hastalarınıza nasıl bir tedavi yöntemi için? Yani en ideal yöntem ne olabilir onlar için? Evet, bu çok sık, özellikle yetişkin hastalarda çok sık karşılaştığımız bir durum. Görünümüne önem veren hastalar, işte dişlerim düzelecek, rahatça güleceğim ama tellerle tedavi sırasında rahat gülemiyorum diyorlar ve bu hastalar için estetik ortodontik alternatifler var. Şeffaf braketler var. İçeriden takılan lingual braketler var. Plak dediğimiz şeyler değil mi? Evet, teller. Ve son zamanlarda en yaygın kullandığımız şeffaf plaklar var. Şeffaf plakların bu kadar yoğun ilgi görmesinin sebebi aslında hem kolay uygulanabilir olması hem de estetik olması. Bu sayede aslında tedavi görmekten kaçınan birçok insan tedavi görmeye başladı. Çünkü dışarıdan görünmeden ve hayatını çok fazla rutinini etkilemeden, yeme içmesini etkilemeden çok rahat bir şekilde tedavi görebiliyorlar. O yüzden estetiğe önem veren hastalar için şu an en ideal tedavi yöntemi şeffaf plaklar. Evet. Hocam ben de medikal estetik hekimiyim. Bize bu tarz sorular çok geliyor. Biz de merak ediyoruz. Hastalarımız da merak ediyor. Bize gelip soruyorlar işte hocam ben işte evliliğim var, nişanım var. 1 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra gibi. Biz en uygun tarihleri belirliyoruz onlara. Bu evlilik arifesinde şeffaf plak kullanılabilir mi? Bir de bunun süresi ne kadar olmalı? Evlilik arifesinde aslında şeffaf plak, yani ortodontik tedaviye hastalar başlamak istemiyor. Genelde bir ortodontik tedavi göreceksek evlilik öncesi yaklaşık 18 ay öncesinden tedaviye başlamamız gerekli. Bunun da riski, işte tel taktık diyelim, düğüne kadar tedavinin bitmeme olasılığı yüksek. Böyle bir durumda yine biz şeffaf plakları tercih ediyoruz. Neden? Şeffaf plaklarla tedavide önceliklendirme yapabiliyoruz. Mesela hasta çok acil olarak nikahından 6 ay önce geldi, acil olarak ön dişlerinin düzelmesini istedi. Biz şeffaf plaklarla öncelik olarak ön altı dişi düzeltip kalanını düğün sonrasına bırakabiliyoruz. Hasta düğün sırasında plaklarını çıkarabiliyor, ön dişlere ataşman koymayabiliyoruz gibi. Çıkardığı zaman fotoğrafta da nikahta da hiç tedavi görmüyormuş gibi rahatlıkla devam edip sonrasında da plaklarını takarak tedavisine devam edebiliyor. O yüzden bu hastalar artık evleneceğim, az kaldı, ben ne yapacağım gibi düşünmelerine gerek yok. Hemen bir şeffaf plaklar konusunda uzman ortodontiste başvurup düğününden en az bir 6 ay önce başvurmalarını tavsiye ederim. Hızlıca ön dişlerde düzeltim sağlayabilir ve sonrasında da tedavisine yine kaldığı yerden devam edebilir. 6 ay diyebiliriz o zaman. Tabii ki. Peki
Şimdi sosyal hayatı etkileyebilir mi? Yani sporla uğraşanların, yetişkinlerin, gençlerin şeffaf plak tedavisi uygulanabiliyor mu? Yani bu bir etken midir? Evet, bu da şeffaf plak tedavisi sporla uğraşanlara da çok rahatlıkla uygulanabiliyor. Çünkü az önce bahsettiğim avantaj burada da geçerli. Eğer yüze travma alabileceği bir sporla ilgileniyorsa özellikle tellerle biz çok sorun yaşıyorduk. Tellerin çıkması, batması, kopması, yüzün yumuşak dokularına yaralar oluşturması gibi şeyler söz konusuydu böyle sporlar esnasında. Ama şeffaf plaklarla yine çocuk böyle bir müsabaka sırasında plaklarını çıkarıp kutusuna koyup bittikten sonra takarak tedavisine devam edebiliyor. Bu tarz hastalarda da tercihimiz yine şeffaf plaklar oluyor. Şeffaf plakları her vakada uygulayabiliyor muyuz? Her vaka şeffaf plak için uygun mu? Günümüzde geldiğimiz noktada her vaka için uygulayabiliyoruz. Bu hekimden hekime değişir aslında, şeffaf plaklarla ilgili tecrübesine bağlı biraz da. Ama bu şeffaf plak bir ortodontik tedavi yöntemi. Bir tedavi var, bunu farklı malzemeler kullanarak uygulayabilirsiniz. Burada hekim hangisine daha aşina ve alışıksa onu tercih edebilir. Ama hastanın tercihi şeffaf plaksa artık cerrahi vakalara kadar her vaka, gömülü diş vakaları dahil, her vakada bunu uygulayabiliyoruz. Araştırıp bunu yapan hekimleri bulabilirler. Peki şöyle bir şey, şimdi tel tedavisinde evet süreç daha uzun. Şeffaf plakta 6 ay kadar bir süre yeterli olabiliyor dediniz. Belki de tedavinin şekline göre de değişebiliyor. Evet. Peki tel tedavisindeki bakımın zorluğunu da biliyoruz. Şeffaf plakta da bakımı nasıl olur? Bir zorluğu var mıdır ya da daha mı kolaydır? Bu da bir avantajı aslında şeffaf plağın. Çünkü bakım tel gibi arasına yemek kaçma, işte sıkışma, sosyal ortamlarda bunu çıkarmaya uğraşma gibi şeyler yok. Çünkü çıkarıp yemeğimizi yiyoruz. Onu yeme, bunu yeme gibi kısıtlamalar da yok. Ataşmanlar var. Bunlar dolgu gibi dişin üzerine yapışan. Nasıl dolgunuzla yemeğinizi yiyorsanız onlarla da yiyebiliyorsunuz. Normal rutin diş fırçalamanıza devam ediyorsunuz. Ekstradan uygulayacağınız bir bakımı yok. Sadece plaklarımızı da dişlerimiz gibi her yemekten sonra fırçalıyoruz. Hocam peki şunu merak ediyoruz. Aktif plak kullanımında tedavi biter mi? Daha sonrasında bir retansiyon gerekebilir mi? Evet, plak kullanımıyla bütün ortodontik tedaviler böyle aslında. Ortodontik tedavi bitince aktif tedavi bitmiş olur. Ama tedavi ve hekiminizle ilişkiniz bitmez. Çünkü pasif tedavi dönemi dediğimiz bir dönem başlıyor. Burada da hastaları işte içeriden teller yapıyoruz, kullananlar bilir. Üstüne de şeffaf plaklar veriyoruz, gece plakları. Ama şeffaf plak hastalarında şöyle bir beklenti oluyor. Şeffaf plakla tedavi gördüğü için tedavi bittikten sonra yine bir şeffaf plak takmak tedavi bitmedi izlenimi veriyor. Bu plakları biz sadece tedavi sonrasında ilk 6 ay gece yatarken kullanıyoruz. Çünkü ilk 6 ay dişler hareketlidir. Yeni kemik oluşmadığı için boş kaldığı zaman başka yerlere gidebilir, farklı pozisyonlara gidebilir. Bozulma olasılığı çok fazladır. O yüzden aktif tedavi bittikten sonra özellikle ilk 6 ay her gece plak takarak bir retansiyon dönemi uyguluyoruz. Peki hocam bizim korkacağımız bir durum var mı? Yani biz bu uygulamaları yapıyoruz. Yani herhangi bir problemle karşılaşır mıyız ya da bize bir dezavantaj oluşturur mu? Bunlarla ilgili problemimiz var mı? Plakları takarken herhangi bir dezavantajı ya da bir zararı yok. Plaklar zaten BPA içermeyen, işte biyolojik olarak uygun materyallerden üretiliyor. Bunun dışında bizim günlük hayatımızı etkileyebilecek bize engel oluşturmuyor. Yeme içme olsun. Ağrı da braketlere göre biraz daha az. O yüzden hani hastalar korkmadan başlayabilir çünkü çok rahat ve çok kolay, akıcı bir tedavi. Genelde şeffaf plakla başladığım hastalarımda bir yılın sonunda zorlu vakalarda bile bir yılın sonuna geldiğimizde ne çabuk bitti, hiç anlamadım şeklinde geçiyor tedaviler. O yüzden hiç korkacak bir şey yok. Korkmadan rahatsız olan insanlar çok rahatlıkla kullanabilirler. Peki tedavi bitti, istenilen görünüme kavuşuldu. Sonrasında tekrar bir bozulma söz konusu olabiliyor mu? Bu bütün ortodontik tedavilerde böyle bir risk var. Dişler çünkü çene kemiğinin içinde sabit yapışık değiller. Böyle bir aralığın içinde sürekli hareket halindeler. Ligamentlerle bağlılar ve esnekler. O yüzden ömür boyunca hareket halindeler. Mesela yer çekiminin etkisiyle ömür boyu işte
alt dişlerimiz öne doğru hareket eder. 20 yaş dişlerinin etkisiyle çoğu hasta gelir, işte 20 yaş dişlerim çıktı, dişlerim böyle değildi, sonradan oldu, alt dişlerim üst üste bindi gibi. Bu tel taksanız da ya da ortodontik tedavi görseniz de görmeseniz de aynı etki var. O yüzden biz içeriden tel uyguluyoruz ya, tedavi görmüş hastalara ömür boyu kalmasını tavsiye ediyoruz bu telin ki bu etkilerden kaçınalım. Hatta tedavi görmemiş, dişleri çok düzgün hastalar bile bazen bunun için başvuruyorlar. Dişlerim bozulmasın istiyorum. Bu şekilde uygulama yaptığımız hastalar da var. Peki, pardon. Tamamen böyle belki de şahsımla alakalı bir merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum. Şimdi tel tedavisinde bazen ön dişler uzatılabiliyor. Hani bir kuvvet uygulanabiliyor. Bunu şeffaf plakla da yapabiliyor muyuz? Diş boylarında bir değişiklik yapabiliyor muyuz? Evet, aslında plakla çok daha rahat yapıyoruz. Çünkü plakla biz 3 boyutlu tasarımlarla istediğimiz dişleri hareketsiz bırakıp istediğimiz dişlere hareket verebiliyoruz. Yani teli taktığımızda bütün dişler etkileniyorken biz üst çeneye bir ya da alt çeneye plak taktığımızda sadece 2 dişi hareket ettirecek şekilde bir kuvvet uygulayabiliyoruz. O şekilde. Evet. Hocam ben kendi üstümden bir soru soracağım size. Çok yoğun çalışıyoruz biz. Bir vakit sıkıntısı yaşıyoruz. Ben böyle bir ortodontik tedaviye karar verdim. Bunun süreci nasıl ilerliyor? Ne kadar sıklıkta size gelmem gerekiyor? Bunun için ne kadar bir zaman ayırmam gerekiyor? Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Eğer şeffaf plak tedavisi, zaten böyle hastalara da şeffaf plak öneriyoruz biz. Çünkü teldeki gibi her ay kontrole gelip işte onların sıkılması, tellerin değiştirilmesi gibi şeyler plakta söz konusu değil. Çünkü tedaviye başlamadan önce biz bilgisayar üzerinde tedaviyi bitiriyoruz zaten. Her adımda nerede olacağını görüyoruz ve hastaya belli bir sayıda, atıyorum 3 aylık plaklarını veriyoruz. İşte 3 ay şu tarihlerde bunu takacaksın şeklinde. Hasta bunları takıyor. Tabii bunu takipsiz bırakmıyoruz. Her hafta plak değişim gününe göre bize fotoğraflarını, videolarını atıyor. WhatsApp üzerinden görüşme sağlıyoruz. Uygulama üzerinden takip ediyoruz. Her şey yolunda giderse o elindekileri bitirdikten sonra geliyor. Yani bizde ortalama randevu aralıklarımız 2-3 ay gibi olabiliyor. 2-3 ayda bir. Çocuklar için ya da erişkinler için değişiyor mu bunlar yoksa genel standart mı? Standart genelde. Çocuklar erişkinlere göre bazen daha uyumlu oluyorlar hatta. Daha uzun süreler aileleriyle fotoğraflı. Yani mesela hasta yurt dışında gelemiyor. 6 ayda bir, bazen tedavinin başında, ortasında, sonunda gördüğümüz hastalar bile oluyor. Uzaktan takibi mümkün bir tedavi yani. Daha kolay oluyor Evet. değil mi yurt dışı hastalar için? Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok güzeldi, çok kıymetliydi. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler, ayağınıza Ben sağlık. teşekkür ederim. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Doktor Özlem Aylıkçı'ydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.